Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenini anlamak bakımından büyük önem taşıdığını söylediğimiz insan toplumsallığını ve insan toplumsallığının insanın ilk atalarında, hominin atalarda nasıl evrimleştiğini araştırmaya devam ediyoruz. 1789 Büyük Fransız Devrimi'nin eşitlik, özgürlük, kardeşlik sloganlarının ironik bir biçimde insan türünün ilk atalarında, yani hominin atalarda nüvelerinin bulunduğunu, ironik bir biçimde de olsa hominin atalarda bulunan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerinin aradan geçen milyonlarca yıl sonra Büyük Fransız Devrimi'nde uzak bir yankısının bulunduğunu daha önce söylemiştim. Bu noktada insan eşitlikçiliğinden, insan topluluklarındaki eşitlikçi eğilimlerin nereden kaynaklandığını, İnsan topluluklarındaki özerklik ve özgürlük tutkusunun nereden kaynaklandığını, bunun evrimsel geçmişine ışık tutmaya çalışmıştık. Şimdi bu videoda ele alacağımız konu kardeşlik. Aslında kardeşlik konusu diğer iki konuya nazaran daha somut ve daha kolay bir biçimde farkına varılabilecek ve evrimsel süreçteki geçmiş izlerini kolaylıkla takip edebileceğimiz bir özellik. Çünkü biliyorsunuz insan türünün evrimleşmesindeki çocuk bakımı ve üreme stratejilerinin gelişmesi bakımından insan türünün diğer primatlardan farklılaştığını, bu farklılaşmanın esas olarak akraba kayırmacılığı, yani kan bağına dayalı topluluklar oluşturmanın dışında kan bağı içermeyen bireylerden oluşan toplulukların insanın ilk atalarında öne çıktığını ve ilk insan atalarının zorunlu bir birliktelik oluşturmaları için akrabalık bağlarının dışında, yani kan bağının dışında grubu oluşturan bireylerin birbirlerine sıkıca tutunmaları gerektiğini belirtmiştim. Şimdi yeryüzündeki bütün insan toplulukları sonuçta Homo sapiens sapiens türüne ait oldukları için ve bunların genetik çözümlemelerle geçmişi yaklaşık 200 bin yıl önceye dayandığına göre insan türünün temel özellikleri bizim tarihsel ve evrimsel atalarımızdan gelen bazı özelliklerle belirleniyor. Yani bunun sayısız örneğini videolarda sık sık vurgulamıştık. Yani örneğin yeni doğan bebekleri alalım. Yeni doğan bebeklerin bir takım refleksleri, bir takım tepkileri, gülmeleri, bir takım ağlamaları ya da bazı şeyleri isteyip istememeleri, bütün bunlar aslında evrimsel süreçte belirlenmiş şeylerdir. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bebekler aynı şekilde yüzlere karşı büyük bir merakları vardır. Bebekler yüz yani değirmi, yumurtamsı bir şekil içerisinde gözler ve burunla ilişkin nesneleri, buna benzeyen şeyleri hemen dikkat yoltururlar. Çünkü bununla ilgili hazır davranış kalıpları vardır. Bunun dışında bebekler büyümeye başladıkça insan türüne ait bir takım özellikler kendiliğinden onlarda ortaya çıkmaya başlar. İşte bunun sayısız örneğinden söz ettik. Diyelim işte örümcek korkusu olabilir, fiziksel olarak bazı davranışlar vardır. İşte soğukta kıllarımızın dikelmesi, karanlıkta göz bebeğimizin büyümesi ya da eşitsiz davranış karşısında eşitsizlik tiksintisi dediğimiz tepkiselliğin bütün topluluklarda, bütün bireylerde, hatta bebeklerde görülmesi. Yani buna ilişkin insan türünün olmazsa olmaz ayırt edici özellikleri olarak birçok özellikten bahsetmiştik. Şimdi bu özelliklerin bir kısmı tarihsel ve evrimsel süreçteki gelişmelerle birlikte biçim değiştirebiliyor. Yani örneğin şunu söylemiştik, evet ilk insan toplulukları özellikle kan bağına bağlı olmadan, yani akrabalığa dayalı olmayan alloparental dediğimiz, yani gruptaki bütün bireylerin istisnasız katıldıkları bir faaliyet sonucu olarak çocukları yetiştirip topluluk dayanışmasına önem verdiklerinden söz etmiştik. Ama örneğin tarihsel süreçte özellikle Neolitik devrimden sonra tarımın ortaya çıkmasıyla birlikte topluluklarda
bildiğimiz anlamda bugün feodal özellikler olarak söylediğimiz akrabalık ilişkilerinin ortaya çıkması ayrı bir olay. Yani bu insanın evrimiyle ilgili bir olay değil. Yani bugünkü dünyada örneğin kabilecilik, akraba dayanışması, akraba kayırmacılığı, bütün bu özellikleri biz görüyoruz ama bu özellikler aslında son 10 bin yıldan sonraki süreçte siyasi gelişmelerle birlikte ortaya çıkan özellikler. Bunların insanın evrimleştiği dönemdeki koşullarda insanların geliştirmiş oldukları özelliklerle bir ilgisi yok. Yani burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Dünya yeryüzündeki bütün topluluklar Homo sapiens sapiens türüne ait bireylerden oluştuğu için bu topluluklardaki bir takım davranış kalıpları, davranış örüntüleri bütün topluluklarda aynı biçimlerde görülüyor. Şimdi bununla ilgili olarak geçen videoda kısaca etnosentrizmden yani etnik merkezcilikten söz etmiştim. Şimdi aslında bu etnosentrizm dediğimiz olay evrensel olarak hemen hemen bütün toplumlarda görülen bir olay. Yani etnosentrizm ne demek? Kendi topluluğunu, kendi grubunu, kendi etnik grubunu yani boyunu ya da gens deniliyor Latincesi bunun ya da daha geniş bir kavram olarak kendi kabilesini diğerlerinden üstün tutma, onu yüceltme, onun parçası, onunla özdeşleştiği için onun bütün değerlerini korumaya çalışma. Şimdi bu aslında evrensel bir durum. İşte ki bütün toplumların geçmişine ilişkin biraz araştırma yaptığımızda tarihsel veriler bize bunun sayısız örneğini gösteriyor. Yani örneğin diyelim Yunanlar ilişki kurdukları, dillerini anlamadıkları insanlara barbar diyorlardı. Barbar ne demek? Barbar yani vır vır, dır böyle konuşan, yani ne dedikleri belli olmayan insanlar. Barbarın anlamı küçültücü bir anlamı vardı, aşağılayıcı bir anlamı vardı. Yani dilini anlamadığını ifade etmek için Yunanlar yabancı topluluklara barbar diyorlardı. Şimdi aynı şey örneğin Osmanlılar için de geçerli. Şimdi tarihsel kayıtlara baktığımızda bunun değişik örneklerini görebiliyoruz. Örneğin Slavlar dillerini anlamadıkları Cermenlere Nemçe diyorlardı. Nemçe ne demek? Nemçe onların dilinde dilsiz demek. Yani dilleri olmayan demek. Dolayısıyla Osmanlılar da Slavlardan öğrendikleri için Cermenlere Nemçe diyorlardı. İlk Osmanlı tarih metinlerinde falan Cermenlerden yani Almanların atalarından Osmanlılar Nemçe olarak söz ediyorlardı. Şimdi onun aynısı örneğin eski Türklerde de vardı. Eski Türkler kendilerinden olmayan yabancılara, dilini anlamadıkları insanlara Sumlum diyorlardı. Sumlum. Ya da daha sonraki özellikle Afganlara ve Taciklere yönelik olarak da kullandıkları bir başka böyle küçültücü ifade tat diyorlardı. Yani kendilerinden olmayan, dilini anlamadıkları topluluklara tat diyorlardı. Yani dünyanın bütün ülkelerinde böylesi dışlayıcı ifadeler vardır. Örneğin Meksikalılar Amerikalılara amigo diyorlardı. Amigo ifadesi de aynı Nemçe ya da barbar ifadesi gibi. Yani onların anlamadıkları bir dili konuştukları için onu aşağılamak için onlara amigo diyorlar. Hani son bir örnek daha vereyim de bu konuyu kapatayım. Çünkü gerçekten araştırıldığında ve vermek istediğimizde bu konuda sayısız örnek verebiliriz. Son örneğin Galler üzerine olsun. Biliyorsunuz İngiltere'nin güneybatısında Galler diye bir bölge var. Aslında Gal halkı Kelt toplumundan geliyor. Yani Kelt etnik kökeninden geliyor ve bunların esas ülkeleri Galya diye geçer. İngilizler Gallerlerin yani Keltlerin dilini anlamadıkları için onlara Wales diyorlar. Wales'ta dilsiz Nemçe ya da Yunanların barbarı gibi. Wales'ta dilsiz anlamına geliyor. Oysa ki Galliler kendilerine Kymru diyorlar. Kymru
kardeşler demek. Kardeşler anlamına geliyor. Kumrek de kendi dilleri, yani Kumruların kullandığı dil anlamına geliyor. Kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Etnik merkezcilik bütün dünyadaki bütün topluluklarda görülen içgüdüsel doğal bir savunma mekanizması gibi bir şey. Yani içgüdüsel doğal bir savunma mekanizması. Çünkü topluluklar genellikle kendi içlerine kapandıklarında, bir topluluk olarak kendilerini korumak istediklerinde dışarıdan gelebilen yabancılara karşı belli bir tepkiler ve ihtiyatlı yaklaşım geliştiriyorlar ki buna da xenofobi dendiğini söylemiştim. Xenofobi esas olarak xen yabancı demek, xenofobi yabancı düşmanlığı. Yani bütün topluluklarda esas olarak bu iki eğilim, yani kendi etnisitesini, kendi grubunu yüceltme, onu olumlama, yabancı olanları da aşağılama ve onu dışlama çabası. Şimdi bunu aslında bu konuya bu açıdan baktığımız zaman dünyadaki bugün birçok topluluğun isimlerinin de bu duruma göre değiştiğini görüyoruz. Yani örneğin biz Yunanlı diyoruz. Yunan kelimesi nereden geliyor? İonya'dan geliyor. Yani Anadolu'nun batı kıyılarına İonya deniyordu eskiden. Dolayısıyla İyonyalılar zaman içerisinde ses değişimleriyle Yunanlılara dönüştü. Batılılar ise Yunanlılara Grek diyorlar. Ama Yunanlılar ise kendilerine Helen diyorlar. Helen'in soyundan geldiklerini belirtmek için. Şimdi bunun gibi bütün toplulukların çoğunda onların kendilerine verdikleri isimle, ki bu isim olumlayıcı, iyi bir isimdir. Ama xenofobik, yani yabancı düşmanlığın etkisiyle onların dışındaki topluluklar onlara başka isimler verirler. Örneğin biz Ermeni diyoruz ama örneğin Ermeniler aslında kendilerine Yerkir derler. Biz örneğin Gürcü diyoruz, Georgian ya da İngilizcesiyle. Oysa ki Gürcüler kendilerine Kartveli derler. Örneğin eskiden Araplar ilk ilişkiye geçtikleri zaman Farslılara, yani İranlılara Acem diyorlardı. Cem biliyorsunuz toplanma demek Arapçada. Cami sözü de oradan geliyor, Cem'den geliyor. Acem ne demek? Topluluk dışı. Yani vahşiler gibi bir şey işte. Yani Araplar ilişki kurdukları İranlılara Acem diyorlardı. Bütün dünyada örneğin Japonlar genellikle Japon olarak adlandırılırlar. Ama Japonlar kendi ülkelerine Nippon derler. Nippon. Yani bunun sayısız örneği var. Biz Almanya diyoruz. Herhalde bir videoda söz etmiştim. Almanya, Almen'den geliyor. Yani işte bir kabileler birliği ya da Cermen deniyor. Oysa ki Almanlar kendilerine Deutschland diyorlar. Deutschland yani Deutschland, yani kardeşler ülkesi ya da halkın ülkesi gibi. Aynı şekilde İsrailoğulları kendilerine genelde İsrail derler. Oysa ki başka halklar onlara Yahudi, İbrani bir sürü isim takıyorlar ama onlar onu benimsemiyor. Geçmişte örneğin birçok ülkeler kendi isimlerini sonradan değiştirdiler. Örneğin Etiyopya daha önce Habeşistan diye geçiyordu. Ya da işte Seylan, Siyam. Bunlar hep eski isimlerdi. Bunlar günümüzde yenileriyle değiştirildi. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Demek ki insan topluluklarında bireyler kendi topluluklarının içerisinde onu benimseme, onu yüceltme yönünde bir eğilim gösterirken yabancı dış topluluklara karşı da bir kuşku, çekince ve ihtiyatlı davranma, hatta gerektiğinde saldırgan biçimde onlara yönelme vardır. Bu da xenofobi, yani yabancı düşmanlığı diyoruz. Şimdi ilk insan toplulukları söz konusu olduğunda ilk insan topluluklarını
esas olarak ormanların koruyucu ve güvenli ortamından zorunluluklar sonucu ormanlardan çıkıp açık savanalara insanın ilk ataları çıktıklarında onların yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Yapabilecekleri tek şey birbirlerine tutunmak, birbirlerine sarılmak, böylelikle güçlü birlikler oluşturmak. Bu güçlü birlikler sayesinde içine girdikleri yeni acımasız ortamda yırtıcılara karşı kendilerini korumak ve yiyecek elde edebilmek için birlikte hareket etmek zorundaydılar. Bu da ister istemez ilk olarak insan topluluklarında ahlaki ilkelerin ortaya çıkmasını, topluluğun birliğini zedeleyebilecek davranışlar karşısında herkesin dikkatli olması için belli ilkelere dikkat edilmesi gerektiğini, örneğin işte çalışkanlık, fedakarlık, cömertlik gibi özelliklerin özellikle öne çıkması, buna karşı bencillik, tembellik, kaytarmacılık, başkalarının hakkında ileri geri konuşma ya da üzerine düşeni yapmama, yapmadığını belirtecek biçimde yalan söyleme gibi özellikler insan topluluklarında belli ahlaki ilkelere dönüştüler. Yani bu konunun ayrıntılarını ahlakın ortaya çıkmasını ele aldığım videoda anlatmıştım. Demek ki burada sorun şu. Yani ilk insan topluluklarında dayanışmanın bu kadar güçlü olması, bu dayanışmanın esas olarak kan bağına yani akraba kayırmacılığına dayanmaması ve topluluk içerisine topluluğa girmiş olan herkesin birbirine eşit ve denk bir biçimde muamele görecek ilişkilerin geliştirilmesi ve bütün bunların sonucu olarak kardeşlik hukukunun ve kardeşlik ilkelerinin gelişmesi insan toplulukları açısından çok belirleyici ve dikkat çekici bir özellik. Yani insan topluluklarında kardeşliğin bildiğimiz anlamıyla bugünkü kabilelere dayalı Neolitik devrimden sonra ortaya çıkmış feodal kardeşlik duygusundan çok daha güçlü bir duyguydu. Yani bugün feodal kardeşlik ya da feodal kabilecilik anlamında dayanışma ve birbirine savunmadan söz ettiğimiz zaman aslında kendi içerisinde bir hiyerarşik bölünmeyle oluşmuş bir bütünü olduğu gibi savunmaya yönelik bir tepkisel davranış olarak kabilecilikten söz ediyoruz. Kuşkusuz kabilecilikte kişilerin kendi bireysel kimliklerinden önce kendi kabilelerinin, boylarının yani genslerinin ne olduğu ve onunla özdeşleşmeleri vardır. Oysa ki ilk insanlardaki kardeşlik ülküsü böyle değildi. İlk insanlardaki kardeşlik ülküsü gerçekten o topluluğun üyesi olan herkesin birlikte aynı kaderi paylaşması, birlikte var olabilmek için birlikte mücadele edilmesi. Yani bu birliktelik öylesine bir birliktelikti. Yiyecekleri ararken, toplarken, kamp yerine getirirken fedakarca ve eşitlikçi bir biçimde davranırken bunların paylaşılmasında da bir takım ilkelere son derece dikkat ediyorlardı. Yani ilk insan topluluklarında eşitlikçiliğin ve ona bağlı olarak bireysel özelliğin, özgürlüğün varlığından söz ederken ister istemez bu konulara girmiştik. Yani ilk insan topluluklarında birilerinin birilerine hükmetmesi, birilerinin birilerine hükmetecek araçlara ve olanaklara sahip olmamaları için değişik mekanizmaların geliştirilmesi ve bu mekanizmalara titizlikle uyulması son derece önemliydi. Dolayısıyla da ilk insan topluluklarının kardeşliğinden ve dayanışmasından söz etmemiz aslında ilk insan topluluklarının evrimleştikleri koşullarla doğrudan bağlantılı. İnsanın ilk ataları primatlar arasından geldikleri için primatların da esas olarak otçul beslenen, ağaçlarda beslenen bir memeli türü olduklarını biliyoruz. Kuşkusuz aynı niş içerisinde yani diyelim bir orman ortamında yaşayan primatların hepsi aynı
yiyeceklerden, aynı besinlerden yerleri işgal etmiyorlardı. Yani örneğin bazıları diyelim sadece meyveleri özellikle ağırlıklı olarak yiyorlardı ve meyveleri bulabilecekleri bir şekilde hareketli bir yaşam sürüyorlardı. Ama bazı primat türleri vardır örneğin. Bunlar esas olarak ağaçlarındaki yaprakları ve filizleri yerler. Ağaçtaki yaprakları ve filizleri yiyenler örneğin görece daha cüsseleri daha küçüktür ve onlar ağaçların daha uç dallarında esas olarak yaşarlar. Ama bazıları örneğin diyelim işte goriller ya da orangutanlar gibi aynı zamanda yere inerek yerde de yiyecek arayıp fakat ağaçlar üzerinde esas olarak yaşayabilen. Yani şunu anlatmak istiyorum. Primat dediğimiz türler aynı bir ekolojik nişte yani bir orman ortamında ya da savanada ya da başka bir yerde evrimleşmeye başladıklarında hepsi birden aynı yönde gelişmiyorlar. Dolayısıyla diyelim yapraklarla beslenen ya da işte kolay ulaşılabilir ağaçların filizleriyle beslenebilen primat gruplarındaki grup dinamikleriyle esas olarak olgunlaşmış meyveleri peşinde koşan ve bunları toplamayarak yaşamaya çalışan primatların grup büyüklükleri ve ilişkileri birbirinden farklıdır. Nitekim daha önce gorillerle şempanzelerin ilişkilerini, gorillerdeki ve şempanzelerdeki grup dinamiklerinin neden farklı olduklarını anlatmaya çalışmış. Husus grup dinamiği yalnızca yenilen besinlerle ilgili bir özellik değil. Çünkü grup dinamiğinin oluşturulması için yavruların yetiştirilmesi, üreme stratejileri, onların bakımı, ondan sonra egemenlik alanı, kendi bölgelerini korumayla ilgili koşullar, dış gruplarla ilişkiler, bütün bunlar önem taşıyor. Dolayısıyla bütün bu ayrıntılara baktığımızda insanın ilk ataları esas olarak ormanlık alandan çıktıkları ve gerçekten riskli ve tehlikeli bir bölgede, büyük yırtıcıların bulunduğu bir açıklık alanda dolaşarak hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaları nedeniyle her şeyin ötesinde kendi gruplarına aşırı önem vermek durumundalardı. Dolayısıyla grubun bütünlüğü ve grubun gelişmesini sağlayabilecek özelliklerin pekiştirilmesi için alınması gereken önlemlere uyulması, bu anlamda uç vermeye başlayan ahlak ilkelerine bağlı olarak grup dayanışmasını artırabilecek özelliklerin grup seçilimi adı altında belli adaptasyonlardan geçerek gelişmeleri çok büyük önem taşıyordu. İlk insan topluluklarında yer alan bireylerin birbirleriyle ilişkileri olağanüstü derecede gelişkindi. Daha doğrusu gelişmek zorundaydı. İnsan topluluklarının gelişmesine bağlı olarak grup içi dinamiklerin artması, dayanışma, gruptaki bireylerin birbirlerini kontrol etmeleri, birbirlerini denetlemeleri, belli ahlaki ilkeler çerçevesinde bu ilkelere uyulup uyulmadığını kontrol edecek mekanizmaların geliştirilmesi, bütün bunları göz önüne tuttuğumuzda bütün bu çok yönlülüğün, bütün bu mekanizmaların ve düzeneklerin geliştirilmesinin insan dilinin temellerinin atılması bakımından son derece önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Yani insan dilini bu zorunluluklardan, bu çok yönlülüklerden ve bu ilişkilerdeki karmaşıklığı yönetme becerisiyle ilgili bir olanak olarak ele almak farklı bir şey. Bir de insan dilini yalnızca genetik bazı mutasyonlara ya da beyinde bilinmeyen bir takım yeni gelişmelerin ve özelliklerin mucizevi etkisine bağlamak, bu bambaşka bir olay. Benim bu videolar dizisinde anlatmaya çalıştığım ve insan dilinin esas kökenlerini anlayabilmemiz için insanın evrimleşmesinin süreçlerini, insan toplumsallaşmasının nasıl bu kadar güçlü ve kalıcı hale geldiğinin anlaşılması gerektiğinden ısrarla vurgulamamın nedeni bu.
Yani insan toplumsallığını pekiştiren süreçleri, insan toplumsallığını pekiştirecek bir biçimde insanların birbirleriyle ilişkilerini, birbirlerini anlamalarını, birbirlerini yönlendirmelerini, birbirlerinin uymaları gereken kurallar konusunda birbirlerini denetlemelerini sağlayabilecek farklı mekanizmaların geliştirilmesi, bütün bunlar işte insan dilinin insan türünde ortaya çıkması ve gelişmesinin zeminini oluşturuyor. Bu koşullara, bu zemine, bu zorunlulukları ayrıntılarına inmeden insan dilini yalnızca kelimelerin türetilmesindeki bir takım teknik ayrıntılarla, örneğin işte doğadaki seslerin taklidine, ses yankılamalarına veya kelimelerin işte birlikte çalışmak için çıkarılması gereken ünlemlere veya hep birlikte çalışma ve toplumsal birliği sağlamak için söylenen müziklere, şarkılara, türkülere, yani insan dilinin kökenini buralarda arayan birçok kuram vardı. Bütün bu kuramların aslında temellerinde değindikleri noktaları yabana atmamak gerekiyor. Bunların hepsinin rolü var ama bunlar sonraki işler. Esas sorumluluk insan toplumsallığının bu derece güçlü, kalıcı bir biçime gelmesini sağlayan zorunlulukların neler olduğunu kavramak. Zaten bu videolar dizisinde esas olarak yoğunlaştığım ve açıklamaya çalıştığım nokta budur. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinleyen, yorum yapan, eleştiren, destek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.